40 kişiyle Çin'e meydan okuyan kahraman. Hepimizin büyük bir cesaret örneği sergilediğine inandığımız bir efsanedir. Kürşat ve 40 çerisi. 40 çerisiyle birlikte Çin sarayını basan Kürşat, binlerce Çinli savaşçıyla cenk ettikten sonra şehadet şerbetini içmiştir. Kürşat, bu ihtilalle bir kez daha bütün dünyaya Türk'ün gücünü kanıtlamıştır. Aslında tek amacı Çin'in, Türkler üzerindeki oynadıkları entrika ve oyunlara son vermekti. İlk savaş adeta bardaktan boşanırcasına yağan, yağmurun altında yaşanır. Binlerce Çinli savaşçıyla vuruştuktan sonra, Kürşat ve 10 çerisi hayatta kalarak kendi ülkelerine, Ötüken'e doğru geri çekilirler. Fakat yağmur öyle şiddetli yağmaktadır ki köprü yıkılmış ve Kürşat'ın bütün yolları kapanmıştır. Tek çare olarak peşlerinden gelen Çinli savaşçıların üstüne atılarak ölene kadar kahramanca cenk ederler. Evet, Kürşat ve 40 çerisi ölmüştür fakat kaybetmemişlerdir. Çin kaynaklarında da bu kahraman savaşçıdan bahsedilir. Kürşat ve yiğitlerinin dillerinde tek cümle vardı. Gök girsin, kızıl çıksın, gök tanrı sen tanıksın. Peki Kürşat ismi ne anlama gelmektedir? Eski Türkçe'de kür, ok ve şat ise bir bölgeyi yönetmek için gönderilen kimse demektir. Gerçek ismi Şu Tigin'dir. Kürşat ismini amcası Kara Kağan vermiştir. Milattan sonra 600'lü yıllarda Göktürk hükümdarı olan Çuluk Kağan'ın oğludur. Bu dönemde Çin prensesleri ve Türk kağanlar arasındaki evlilikler töreye büyük zarar vermekteydi. Çeşitli entrika ve casusluklarla Türkler esaret altına alınmaya başlanmıştı. Türk töresine göre Kağan'ın ölümünden sonra başa geçen kişi Kağan'ın eşiyle evlenmek zorundaydı. Kürşat'ın babası, üvey annesi olan Çin prensesi İçing Hatun tarafından 621'de zehirlenerek öldürülünce babasının yerine Kara Kağan hükümdar olur. Fakat Kara Kağan Çinlilerle yapılan savaşta yenilince ikisi de Çinlilere esir düşerler. Bu dönemde Göktürkler hem Çin'le hem de aynı soydan oldukları Sırtarduş Bayurku, Dokuz Oğuz ve Uygurlarla savaşıyorlardı. Üstüne üstlük Kara Kağan dirayetsiz ve beceriksiz bir devlet adamıydı. O yıl çıkan kuraklık ve yokluğun ardından Çinliler bu durumu fırsat bilerek Türklere saldırdılar. Kara Kağan savaştan sonra esirken hayatını kaybeder. Yenilginin ardından Çinlilerle anlaşmalı olan Göktürk Prensi Sirba devletin başına geçirilir. Fakat Kürşat ve Türk önderleri esareti ve yurtlarını kaybetmeyi kabullenemezler. Yapılan plana göre Çin hükümdarı Taisung kaçırılacak ve fidye olarak yurtları ve sarayda tutsak olan Türk önderlerin serbestisi istenecekti. Her akşam tebdili kıyafet şehri dolaşan hükümdar o gece sarayda kalmayı tercih etmiştir. Delice yağan yağmura rağmen Kürşat ve 40 çerisi davalarından vazgeçmez ve saraya saldırırlar. Öyle bir savaş çıkmıştır ki adeta gök bir çığ gibi Çinli askerlerin üzerine çökmüştür. Yüzlerce Çinli asker ölürken Kürşat ve çerileri savaşmaya devam ederler. Çeriler kan kaybetmeye başlayınca Çin sarayından alınan atlarla Kürşat ve çerileri yurtlarına çekilmeye çalışırlar. Fakat Vey Irmağı çerilere geçit vermez. Ölmekten başka çare kalmamıştır. İşte Kürşat ve 40 çerisi o gece pusatları yere düşene kadar savaşırlar. Onurları ile can verirler. Çin kaynaklarında Kürşat ve çerilerinden övgü ve hayranlıkla bahsedilir. Bu kanlı savaşın ardından Çinliler öyle korktular ki esir tutulan 100.000 Türk'ü serbest bıraktılar. Baskından sonra Türk yurtları sırayla özgürlüklerine kavuşmuşlardır. Kürşat'ın Çin sarayına yaptığı baskından sonra hanedanlık adeta çöküş dönemine girmiştir. Çin hükümdarı olan Taizong'un daha önceden Kürşat'ın böyle bir girişimde bulunacağını tespit ettiği ancak zamanı kestiremediği Çin kaynaklarında bahsedilir. İmparator saldırının ardından Türklere karşı daha barışçıl bir yöntemle yaklaşma yoluna gitmiştir. İlk hareket olarak Kilibi Han'ı Göktürk hükümdarı ilan etmekle başlamıştır. Bundan sonra Çinlilerden bir heyet toplanarak Türk liderlerle ve önderlerle konuşmak üzere iyi niyet elçisi olarak gönderildi. Efsane dilden dile yayılınca olaydan 41 yıl sonra Doğu Göktürkler özgürlüklerini ilan ettiler.
Kürşat ölene kadar kahramanca savaştığı için Çinliler dehşete kapılmışlardır. Bazı kaynaklarda Kürşat ve çerilerine karşı koymak için dışarıdan destek alındığı belirtilir. Türk yöresi ve Türk soyu Kürşat ile yeniden hayat bulmuş ve savaşlarına devam etmişlerdir. Saraya yapılan saldırı ve cenkten sonra Çinliler korkuya kapılarak Siganfu'da esir tutulan bütün Göktürk halkını serbest bırakmışlardır. Bu dönemden sonra Göktürkler 43 yıl boyunca savaşıp yurt sahibi olmaya çalışırlar. En sonunda Türk ulusu Kutluk Şad ve Bilge Tonyukuk tarafından 682 yılında 2. Göktürk Devleti çatısı altında toplanırlar. Yürekli Alperendi, kimseye baş eğmedi, yıktı zalim düzeni, mazlumlara değmedi, çökertti Çin Seddi'ni, yine de övünmedi, dönmediler geriye 40 yiğit ile Kürşat. Bitirdi esirliği, Vey ırmağına gitti, geçemedi karşıya. Sularda köprü yitti, hiç durmadan savaştı. Kalmadı kanı bitti, dönmediler geriye. 40 yiğit ile Kürşat.